Merhaba arkadaşlar, Türkiye'den Uzakta kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarımızın evine geldik, arkada gördüğünüz ev. Şimdi onlara Türk yemeği yapacağız. Bakalım Türk yemeğini beğenecekler mi? Hadi beraber yemek yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar, bugün kızlara Türk yemeği yapacağız. Bakalım beğenecekler mi? Yemeğimiz güveçte pilav yapacağız. Keçi et almışlar. İşimi şansa bırakmayayım dedim. Önden bir haşladım. Suyuyla da dedim pilav yapayım. Malzemelerimiz burada. Valla yoğurt da almaya gönderdim. Cacık falan yaptıracağım. Salatalık da almışlar çünkü. Patlıcan, biberler, burada, soğanlar burada. Şimdi yapmaya başlayalım. Önce patlıcanlardan başlayacağım çünkü tuzlu suda bekleteceğim, acısını alsın. Bir de ben nasıl diyeyim, bıçakta koymamışım buraya. Şöyle patlıcanlarımızı alacalı soyalım. Valla bıçak bulamadım. Maket bıçağı vardı. Ondan yapacağım artık. Bu arada aşçı yardımcılığı belgemi aldım da ustalığa kadar gitmedim. Bıçağımızda güzel bıçak yok. Maket olmuştu. Maket de kessem daha iyi. Diğeri kocaman. Waiting for connection. Şöyle tuzlu suya koymak için yapıyorum. Acılığı gitsin. Büyük doğrasak daha iyi zaten. Saatlerce pişiyor. En az 1 saat pişiyor. Valla bu malzemeleri bulabildik burada. Güveç yapalım dedim. Ne yapalım? Bir de ekmek yok burada. Pilavla yiyorlar. Ben de dedim pilavla yanında ne gider? Dedim güveç iyi olur. Güveç yapalım. Beğeneceklerine inanıyorum. Ben onların yemeklerini pek beğenemedim. Ya tatsız tuzsuz oluyor, bilmiyorum, anlamıyorum. Tatsız tuzsuz oluyor diyorum da ama Hint yemeklerini de beğeniyorlar. Hint yemekleri de çok baharatlı falan. Bize gelmiyor ya, damak zevklerimiz çok farklı. Ama Türk yemeklerini bence herkes beğeniyor. Kendileri de beğeniyor. Kebap olsun, şey olsun. Hepsini biliyor. Hemen kebap falan diyorlar. Vallahi Türk yemeklerinin hiçbir şey değişmem. Yani bu Malezya olsun, ondan sonra Tayland olsun, Endonezya olsun. Hepsini gezdim ama Türk yemeği kadar lezzetli bir şey görmedim. Şimdi etlerimizi en alta koyuyoruz. Güvecimizi. Az kalsın unutuyoruz. Önce yağını döküyoruz. Şöyle yarım çay bardağı olsun. Ama bu biraz büyük. Tamam yeter. Fazla dök. Bundan kaydı. Etleri yayalım. Alta. Keçi eti olduğu için önceden haşladım. Sonra soğanımız geç pişebilir. Patlıcan da geç pişer. Soğanlar da arpacık soğan olursa daha iyi olur. Tüm içine atarsınız. Ama ben de şöyle 4 parça yapıyorum. Arpacık olmadığı için. Millet merakla bekliyor. Güzel bir şey çıkarar. Şöyle sarımsakları, patlıcanları koymuştum. Tuzlu suya bir 20 dakika bekledim, acısını aldım.
sonra patlıcan da koysan, patlıcan da geç pişiyor et gibi. Sonra soğan, biber, kademe kademe, en üstte domates koyarsınız. Valla iyiymiş ha, güveç bayağı geniş mi? Zaten 5-6 kişi misafirimiz var. Bütün komşulara haber vermiş sağ olsun. Şu anda başka bir komşu beni çekiyor. İnşallah düzgün çekiyordu. Şu an ben kendi tam ortada görmüyorum. Ama bakalım. İşte hepsi gelmiş. Bakalım. Tadacaklar. Beğenecekler mi? Beğenmeyecekler. Beğenmeyeceklerine ihtimal vermiyorum. Şöyle büyük biraz ince doğrayacağız. Sizi ayakta bekletecek de oldu da. Ben alabileceğimi alacağım. Şu süt biberlerden de birkaç tane alalım. Bunlar acıdır. Denedim. Yes. Sarımsaklarımızı da koyalım. Sarımsaklara şöyle 2 tane vurdunuz mu? Tabi düşürmemek kaydıyla. Ondan sonra zaten pat diye açılıyor. Ondan sonra yuvarlayın gitsin. Patateslerimizi soyalım şimdi. Zaten fazla patates koyulmaz. Aslında patates hiç de koyulmaz da. Varken koyun dedim. Bayağı büyükmüş ha. Güveç de bayağı büyükmüş. Dolma patatesi. Biraz fazla koyun zaten. 5-6 kişi olacak. Gören geliyor, Türk misafirlerimiz gelmiş diyorlar. Sağ olsun çok iyi dileniyorlar diye diyorum. Ayrımda ballı biraz. O zaman patatesi biraz fazla koyalım. Millet aç kalmasın. Evet, patateslerimizi soyduk. Şurada yıkayalım. Valla burada battı. Yemek yapmayı çok severim ama bulaşık yıkamayı, etrafı toplamayı pek sevmiyorum. Kamerayı bir de böyle tutsan güzel olur. Onu şöyle, kamerayı çapraz tutuyor ya. Johnny yapma böyle. Şimdi mahalleyi çağırabilirsin. Bayağı fazla yemek çıkıyor. Şimdi korkmuyorum. Çok fazla kalırsa. Niye? Çünkü yarın da yeriz. Yemek yapacak yeri nereden bulacağız? Otelde kalıyoruz. Eve çağırdılar. Yani yemek yapmak için dedim. Nerede yapacağım? Zaten bunlar hep bitişik evler. Hemen sağ olsun komşular geldiler, hatta yardım ettiler bana. Yardım ediyorlardı. Ben dedim videoya çekelim. Siz yardım etmeyin dedim. Zaten patatesleri de eklerim. Domatesleri en son üstüne ekleyeceğim. Soyup ekleyeceğim tabii. Evet, suyumuzdan ekleyek bari.
Zaten şey yok, salçamız yok. Acaba domates de 3 tane var. Domates pahalı herhalde. Tayland'da 4 tanesi 60 liraya geliyor. 60 Türk lirasına. O yüzden mi az almış acaba? 3 tane almış. Bir de çok sıcak. Video çekeceğim diye üzerimi de çıkarmıyorum. Hem de misafirlikteyiz. Ayıp olur. Bir vantilatör çalışıyordu orada. O da önüne geçmiş, ne güzel. Ben kameraya çekeceğim ayarla. Serinliyor. Ben buradan yapacağım. Bu kalan yağı da dökerim. Hatta buna sıcak suyu buna ekleyeyim şu an. Bir de bunlar işte KFC'ye falan gidin. Çorba diye bunu veriyor. Et suyu. Et suyuna çorba diyorlar işte. Şimdi domateslerimizi de böyle içine doğrayalım. Küçük küçük doğrayayım, zaten domates yok. Sos olarak karışsın içine. Domateslerimizi de ekledik. Şimdi baharatında sıra. Tuzumuz var, tuz ekleyelim. Tamam. Yeterli herhalde. Sonra bir tabağına koyalım. Bir de karabiber buldum. Karabiber ekleyeceğim. Kendi sosları var falan, onları koymam. Tadını bozacak şimdi. Uğraşamam. Şuna da bir kaşık eklersen. Tamam. Kaşık oldu mu? Tamam, yeterli. Bunu fırına vereceğim. Fırına derken ocağa koyacağım. Kapağını koyduk mu, altını da açtık mı, kaynadı mı, orta ateşe alacağım. Halledeceğiz bunu. Hangisi büyük? O mu büyük, bu mu büyük? Small, big. Big, Big. small. Ha, okey. Orası büyük. Gözmüş. İyi. Şimdi de pirinç yapacağım. Pirinci de et suyundan yapacağım. Et suyumuz burada. Et suyu burada. Şimdi pirinç yapacağım bunun içinde. Türk usulü. Normalde bunlar pirinci bunun içinde yapıyor. Buharla pişiriyor. Asya'da genelde öyle oluyor. Sonra salatalıklarımız var. Şunları soyup yoğurt aldırdım. Cacık yapacağım. Şu güveçte yapıyordum. Güveç tereste su damladı bir yere. Bu sefer şey aldık, düdüklü tencereye aldık. Orada daha iyi pişecek. Yemeklerimiz hazır. Şimdi servise başlayalım. Pilavımızı alalım. Şöyle. Endonezya'daki kızlara güzel bir güveçte pilav yaptık, cacık yaptık. Beğendiler bak. Biri yiyor da bu da mırın kırın yapıyor ama güzeldi. Tokum diyor, bilmiyorum artık. Yakında YouTube'da olur video.